Evet değerli misafirler, herkese selamlar, saygılar, hanımlar, beyler, gençler, çocuklar kanala hoş geldiniz. Bugün çok özel bir video geliyor sizin için. Bugün size Paris'in hiç bilmediğiniz, belki hiç duymadığınız birkaç tane hikayesini anlatacağım. Hazırsanız introdan sonra hemen konuya giriyoruz. Daha önce Paris'e geldiniz veya gelmediniz önemli değil. Şu anda neredeyim biliyor musunuz? Denfert Rochereau bölgesindeyim. 14. Paris'te. Yani metronun ismi de aynı şekilde Denfert Rochereau diye geçiyor. Şu anda bir parktayım. Hemen Denfert Rochereau'nun girişi, metronun çıkışı ve altımda ne olduğunu biliyor musunuz? Yani yerin altında 20 metre aşağıya inersek hazır olun. 6 küsür milyon insanın, ki çoğunun ismini bilmiyoruz, yattığı toplu mezarların üzerindeyiz. Toplu mezarlar diyorum çünkü açıklaması böyle geliyor. Toplu mezar diye açıklamak istiyorum ama aslında aynı anda bir sanat galerisi. Bakın, Paris bir yuvarlak bir şehir. Yani etrafında bir tur atarsanız Paris'in ortalama 30-35 kilometre bir yol kat ediyorsunuz. Kuzeyden güneye veya doğudan batıya gittiğiniz zaman maksimum 15-20 kilometre yol kat ediyorsunuz. Topu 2.300-2.400 binlik bir nüfus var. Şimdi hazır olun. Yerin altında, yani şu küçük dairenin altında 250 kilometreden fazla 2000 küsür yıllık tüneller, yerleşim alanları var. Daha önce duymuş muydunuz bilmiyorum ama 250 kilometre uzunluğunda yer altında devasa tüneller var. Bu tünellerin sadece 1,5-1,7 kilometresi ziyarete açık. İşte Denfert Rochereau'ya gelirseniz buraya girip aşağıyı izleyebilirsiniz ama hazır olun, böyle hani muhteşem bir atmosfer, muhteşem bir peyzaj sizi beklemiyor. Biraz tüyleriniz diken diken olacak. Neredeyim ben diyeceksiniz ama işte Paris'in sırlarından bir tanesi de yeraltı. ...17. yüzyılın sonlarında kiliselerin etrafındaki mezarlıklar hariç Paris'teki tüm mezarlıklar tıraşlanacak ve oradaki bütün iskeletler, gömülü insanlar, yaklaşık 6 küsür milyon insan eski taş ocaklarına taşınacak. Bu 250 küsür, hatta 300 kilometreye yaklaşan tünellerin içine girmek, gezmek yasak. Sadece 1,7 kilometresi serbest. Ona da buradan Denfert Rochereau'dan girip gezebiliyorsunuz. İçeri girdiğiniz zaman diyeceksiniz ki sanki hani Halloween, Cadılar Bayramı'na geldik. Özel bir korku evi burası. Yapmacık gibi. Aslında her şey gerçek ve burayı gezebiliyorsunuz. İşin başka bir ilginç tarafı da ne biliyor musunuz? Bu yasak bölgeye Fransızların acayip bir ilgisi var. Şimdi buranın ismi katakomb. Katofil anlamına gelen, bu bölgelere girip burada resim çeken, video çeken veya burada zaman geçiren böyle bir kesim var. Bu tüneller gizli etkinlikler, gizli partiler, gizli kutlamalar içinde çok fazla kullanılıyor. Ayrıca gizli sanat galerileri, gizli konserlerin verildiği yerlerden bir tanesi aynı zamanda. Yani şimdilik katakomblar kapalı Covid'den dolayı ama açılır açılmaz inşallah bir gün beraber gelir, içeriye beraberce güzelce bir canlı yayın yaparız. Bonjour. Salut. Oui, Ça va? Bien. Et vous? Ça va. Bien. C'est quoi ton prénom? C'est Zola. Zola. Tu es de quelle origine, Zola? Z-O-L. Quelle origine, Zola? Moi, j'ai un Soudanais. Soudanais. Ouais, Ok, Soudanais. Soudan'dan geliyor. Moi je suis turc. Ah bon? Oui, je suis turc. Ah, enchanté, mon Ça frère. fait longtemps que tu es là ou pas? Ouais, depuis 2017. 2017. Ouais. Alors je vais expliquer en turc Ouais, comment on vas-y. s'est rencontrés. Ok. Et je retourne en français tout de suite. D'accord. Şimdi Zola, c'est ça? Ha? Ouais, Zola. Zola. Ouais. Zola şurada oturuyordu. Ouais. Evet, av köpekleriyle ilgili bir kitap okuyormuş Zola. Şurada köşedeydi. Beni gördü, geldi. Siz YouTuber musunuz diye sordu. Ben küçük bir YouTuber'ım dedim. Hayır, küçük bir YouTuber'a benzemiyorsun dedi sağ olsun. Ouais, Euh, j'ai 5 ans en France. Ok. aussi. Ouais. 2017, on va dire 4 ans. 5 yıl diyor da 4 yıldır buradaymış. Et tu fais quoi? Tu travailles dans quoi là? Moi, je travaille en peintre. Ah, tu es Je suis peintre. peinture. Ok, boya yapıyormuş. Mais ça va, ça marche bien comme boulot. Ouais, ça va, Ça marche bien. ça va, ça va. Il paye bien. Alors. mais genre- Şimdi ben Zola ile biraz zaman geçireyim. Bu canı konuşmak istiyor. Bir saat herhalde konuşur benimle. Ama Zola'ya buradan bol şans diliyoruz. On te souhaite bon chance Zola. Merci. J'espère tu vas créer ta chaîne. Umarım güzel bir kanal olur. İnşallah başarılı olur. Çok düzgün bir çocuğa benziyor. Quoi? Güle güle. Goulet, goulet. Goulet, goulet. Mouah, je vous aime. Süper Les ya. clients. Valla süper. Ciao. Ciao.
Look out, here she comes. The woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. Bu sefer var ya, sırf sizin için, bakın görüyorsunuz, kanal için paraya kıydım. Yani dedim varca olacağı varsa olsun, sağlam bir ekip tuttum arkada. Neyse, biz çekime devam ediyoruz. Bak bak, yaptığım eforlara bak, harcadığım paralara bak. Değerli misafirler, biliyor muydunuz? Paris, dünya üzerinde Instagram'da en çok hashtag alan 2019 senesinde ikinci şehir olarak seçildi. Birinci şehri biliyor musunuz? Londra. Bu arada eğer bu ilginizi çekiyorsa açıklamalara, videonun altındaki açıklamalara güzel bir link koyacağım. Bu linkten bütün dünyadaki şehirlerin farklı kategorilerde, işte yemekte olsun, romantizmde olsun, tek selfie'lerde olsun, hepsinin sıralamasını görebileceksiniz. Bu da size başka bir bonus. Şimdi de biliyor muydunuz? Parisliler, yani Parisyenler Roma'da hiçbir müzeye para vermiyorlar. Evet, yanlış duymadınız. Parisliler Roma'ya gittikleri zaman sadece kimlik kartlarını, çünkü adresleri yazıyor üzerinde, kimlik kartlarını gösterdikleri zaman eğer Parislilerse bütün müzelere ellerini kollarını sallayarak bedavaya giriyorlar. Bunun sebebini biliyor musunuz? 1956'dan itibaren Paris ve Roma ikiz şehirler olarak seçilmişler. O yüzden Parislilere Roma'daki bütün müzeler bedava. Daha önce Paris sendromu diye bir hastalık duymuş muydunuz? Evet, gerçekliği bilimsel olarak kanıtlanmış. 1986 senesinde Paris'te Saint-Anne Hastanesi'nde görev yapan Japon profesör Hiroaki Ota tarafından kanıtlanmış bir sendrom. Genelde bu sendrom 30'lu yaşlarında hayatlarında ilk defa yurt dışına çıkan Japon hanımlarda görülüyor. Halüsinasyon görme, hissiyat değişikliği, kaygı gibi bir takım psikiyatrik semptomlar, sarsıntı, taşikardi, terleme gibi psikomatik belirtiler gösteriyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu Japon hanımlar Paris'e gelmeden önce bütün duyduklarını böyle mitleştirip kafalarında böyle bir hayal dünyası gibi, işte her tarafta Fransız şarkıları, köşe başlarında ellerinde şarap içen çok elegant giyinmiş beyler, hanımlar, o Fransız şapkaları gibi bir imajla geldikleri için işte burada maalesef hayal kırıklığına uğruyorlar. Yani özellikle bu yakın zamanlarda bir film vardı, hatırlarsınız. Şimdi senesini hatırlayamıyorum ama alta yazarım. Amelia filmini hatırlarsanız, Amelia filmini hemen hemen %95 Japon kadınları bu filmi izlemişler. O filmden sonra çok etkilenen Japonlar olmuş ve her sene buraya akın akın Japon turist geliyor. Ama buraya geldiklerinde bir hayal kırıklığına uğruyorlar. Yani tarihi eserlerin güzelliğinden bahsetmiyorum. Japonya'ya gittiyseniz çok iyi bilirsiniz veya gitmediyseniz tavsiye ederim. Ben bayılıyorum Japonya'ya. Japonya'ya gittiğiniz zaman herkes çok sakin, çok sabırlı, hiç panik yok. Acayip saygılılar. Buraya geldikleri zaman öfkelerini ve sinirlerini çok rahat dışarıya çıkarabilen Fransızlarla, bilirsiniz Fransız garsonları mesela, Fransızlarla denk geldiklerinde bu bir hayal kırıklığına uğruyor. Bu yüzden dolayı da maalesef üzülüyorlar. Bana çok denk gelmişti. Siz de benimle gezerken hatırlarsınız. Bize de çok denk gelmişti. Sonra hatta şey diyorduk, Türkiye'deki servisin üzerine bir yerde servis tanımıyorum diye. Gerçekten Uzak Doğu'da, bazı ülkelerde ve Türkiye'de gerçekten 10 numara servis var. Evet, umarım bu video hoşuna gitmiştir. Bu tarz videolar gelmesini istiyorsan alta yorumlara yazabilirsin. Abone olmayı unutmuyorsun, like atmayı unutmuyorsun, yorum yapıyorsun, kendine çok iyi bakıyorsun. Bu arada gerçekten kalpten söylüyorum. Şöyle bir kalp işareti yapayım. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Yani siz benim motivasyonumsunuz. Bazen yorumlar geliyor böyle, Mert sen bizi motive ediyorsun, ben sizi motive ediyorum diye. Çok doğru söylüyorsunuz. Gerçekten eğer ben sizi motive ediyorsam ne mutlu bana. Ama gerçek olan bir şey var. Siz beni acayip motive ediyorsunuz. Bak ne kadar mutluyum, enerji doluyum. Her şey harika. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Bay bay.